Öncelikle veriyi bir yere kaydetmemiz lazım. Satış mı yapıyoruz? Fatura mı kesiyoruz? Evet, bir sistem var. Fatura kesiliyor ve bu kaydediliyor. Bizim hastaneye gelip satın alan bir müşterimiz vardır. Online'dan satın alan müşterilerimiz olabilir. Anlaşmalı çalıştığımız kurumlar olabilir. Bunların farklı sistemleri olabilir. Onlarla farklı anlaşmalar dolayısıyla daha farklı şekillerde satış yaparız. Bir tanesini işte sipariş usulü satışları götürürken diğerinde mesela bir rafımız vardır. Oraya ürünlerimizi koyarız. Satılan ürünler satılır. Onların parasını alırız gibi. Satış süreci tek bir tane çok net ve böyle basit tık 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 giden bir süreç değildir. Bunların hem verileri daha farklı yerlerde tutulur, daha farklı ayrıntılarda tutulur ve her bir işin dinamikleri de birbirinden oldukça farklıdır. Ama günün sonunda biz satış dediğimizde satışta ne durumdayız? Bunları bir araya getirerek değerlendirmek isteriz. Bunların her birinin başladığı bir noktaysa her bir satış aktivitesinin kendi noktasında kaydedildiği veri olur. Bir sonraki adımda biz onları bir araya getiririz. Verinin kaydedildiği noktalardan bir üst nokta olan verinin anlamlandırılarak tutulduğu noktaya geçeriz. Kullanıcılar bir analiz yapmak üzere bu veriye erişmek ister. Erişmek istediği şey yine bizim bir yığın satır verimiz değildir. İşin anlamı da üzerine yüklenmiş olan verinin özetlenmesidir. Bu özetlenmede de bahsi geçen matematiksel, istatistiksel yöntemler kullanarak bir özetleme yaparız, ortalamalar alırız, bazı analizler yaparız, bazı desenler bulmaya çalışırız o verinin içinde birbirine yakın olan ve bunları görünür, okunabilir kılmaya çalışırız. Bizim veriyi anlamlandırdıktan sonra onu okunabilir hale getirmemiz gerekiyor. Buna görselleştirme diyebiliriz. Veriyi erişime açmak diyebiliriz. Okunabilir hale gelmesi, erişilebilir, anlaşılabilir hale gelmesi diyebiliriz. Bundan sonra analiz etme kısmı geliyor. Bu işi yürüten kişinin anlayabileceği bir formata geldiği için, yönetebileceği bir formata geldiği için artık bunlara bakarak bunu analiz etmesi, buradan bir sonuç çıkartması, çıkarttığı sonuç doğrultusunda bir karar alması mümkün. Bu adımları böyle saydığımızda bunların sistemsel olarak tabii isim karşılıkları da var. İşte biz aslında verileri kaydettiğimiz yere veri tabanı diyoruz. Verileri anlamlandırarak bir araya getirdiğimiz yere veri ambarı diyoruz. Verileri görselleştirdiğimiz kısma dashboardlar diyoruz. Görselleştirilmiş, grafikler, tablolar koyulmuş, bazı filtrelerle değişik sonuçlara bakabildiğimiz ekranlara biz dashboard ekranları diyoruz. Bu dashboard ekranını bir kişi kullanırken bir veri analisti kullanıyor diye bunu düşünebiliriz. Değişik filtreler için deniyor. Değişik analizler yapmak için biraz vakit harcıyor. Farklı grafiklere bakıyor, farklı kırılımlara bakıyor. Yok müşteri kırılımına bakıyor, ürüne bakıyor, kanala bakıyor. Birbirlerine benzeyenler, benzemeyenler nedir? Bunları karşılaştırıyor ve bu analizi yapmak için kullandığı ortam bizim dashboardumuz. Daha sonra farklı olarak gördüğü kısımları ise raporuna koyuyor. Yani her şey her zamanki gibi gidiyorsa bunlar bir raporlanma özelliği taşımazken farklı bir şekilde iyi ya da farklı bir şekilde kötü giden şeyler ya da farklı bir örüntü oluşturmuş, farklı bir desen oluşturmuş veriler onun için önemli oluyor. Belki buradaki pazarda şöyle bir boşluk var ya da bizim satışlarımızla ilgili rekabette geri kaldığımız şöyle bir nokta var. Bizim karlılıkla ilgili yaşadığımız sorunlarımız ufak ufak büyüyor, dolayısıyla şuraya gidebilir. Bu kısımda yapılan şey aslında biz raporlama, sunum gibi ifadeler kullanıyoruz. Karar vericinin önüne bir analiz gitmiş oluyor. Biz karar vericinin o analizi göz önünde bulundurarak karar vereceğini düşünüyoruz. Bu sürece veriye dayalı karar alma süreci deniyor.